Todos los Cominos Lillevan Springfield. Ne bu amına koyayım? Chat, bunu görüyor musunuz? Kısa bir mola verelim. Bir şeyler izleyelim. Mesela Çamkoel'in videosu vardı. Yeni video atmış. Ona bakalım. Ben de emeği gömeyim, ufak bir ara olsun ha. Vine'ın batış hikayesiymiş abi. Bu Enes Batur. Az sonra global internetin en ünlü isimlerinden birisi Paola. Logan'ın internetteki ilk videosu 2013 senesinde paylaşıldı. Ve Aykut Elmas'la tek bir ortak noktaya sahipti. Hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma lan. İkisi de 2012 senesinde duyurulan Vine adındaki bu platformda ünlenmişti. Ancak internetin dinamiğini değiştiren ve gördüğünüz tüm bu ünlerin çıkmasını sağlayan bu platform aniden kaldırıldı. Peki madem o kadar iyiydi, Vine'a ne oldu? Amanda Cerny'yi tanıyanlar burada mı? Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Chan Kuel. Kim kaldı eski kaşarlardan be? Şeye bayılıyorum ya. Bu kadınlar falan böyle işte. Neyse. Başlamadan eğer hoşunuza giderse aşağıdan beğenip bir yorum çakmayı unutmayın. Kanala destek olmak isterseniz yapabileceğiniz en iyi şey bu. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler efendim. Bu videomuzun sponsoru Mobile Legends. Bang Bang. Çok iyi sponsor. Oynayın, iyi oyun. Tüm hikaye Colin Kroll adındaki bu adamla başladı. 17 Mayıs 1984 yılında New York'ta doğdu. İlkokuldan itibaren derslerinde çok başarılıydı. Henüz küçük yaştayken annesiyle babası ayrılmıştı. Ailesindeki bu sallantıları tersine çevirerek ergenliğinde yönetici bir kişilik geliştirmişti. Yeteneklerinde ve derslerindeki başarısında bir tık bile azalma olmamıştı. 2003 senesinde girdiği üniversite sınavından iyi bir derece alıp Oakland Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği okumaya başladı. Üniversitede çok başarılı bir öğrenciydi. 2007 senesinde neredeyse tam puan alarak üniversiteden mezun oldu. Hemen ardından Jet Setter isminde bir turizm firmasında çalışmaya başladı. Okuldan tam puanla mezun olmuştu ve harika bir yazılımcıydı. Çalıştığı firmada hızlıca yönetici bölümüne aktarıldı. Ancak çocukluğundan gelen bir özelliği rasyonel olmasıydı. İnsanlara çok direkt konuşurdu. Bu durum ofiste çok sevilmeyen biri olarak görülmesini sağlardı. Ancak buna rağmen Colin'i seven iki kişi vardı. Bunlardan biri şirketin grafikçisi Annesi. Rus Yusupov adındaki bu adamdı. Diğeri ise Kroll'un altında çalışan ve bir başka yazılımcı olan Don Hoffman'dı. Bu üçlü vakitlerinin çoğunu birlikte geçirmeye başlamışlardı. Yaklaşık bir yıl boyunca kaliteli bir ofis ortamı yakaladılar. Colin bir öğlen molası sırasında "Beyler, gelin istifa ederim" diye bir şey söyledi. Aklında çok çılgın bir fikir vardı ancak onların yardımına ihtiyacı vardı. Colin, piyasada ismi duyulmuş Instagram, Facebook ve Twitter gibi platformları yakından takip etmiş ve çok basit bir eksikleri olduğunu görmüştü. Video. İnsanlara yeterince kamera özgürlüğü tanımıyorlardı. Colin oturdukları yemek masasında şöyle söyledi. "Baylar, istifa ediyoruz. Bir platform geliştireceğiz. Bu platformda insanlar kısa süreli videolar çekecekler. Aynı zamanda insanlar videolarını uygulama içerisinde düzenleyebilecekler." Bu fikir şu anda size çok basit görünüyor değil mi? Ancak o zamanlarda Instagram'da sadece fotoğraf paylaşabiliyordunuz ve Twitter'daysa sadece yazı yazabiliyordunuz. Güzel Konuşmanın dönemler. sonunda herkes mantıklı buldu ve Colin'le birlikte 2011 senesinde bu seyahat şirketine istifalarını verdiler. Sonrasında New York merkezli yeni bir şirket kurdular. Uygulamanın ismi Vine olacaktı. İki yazılımcı ve bir grafikerle bu işin üstesinden kolayca gelebileceklerdi. Hızlıca işe koyuldular ve 2011 senesinin sonunda Vine'ın ilk prototiplerini hazırlamışlardı. Aynı dönemde 2012 senesinin başlarında Twitter uygulama içerisine entegre bir video sistemi getirmek istiyordu. Zamanında Vine kullandınız mı la? Ben kullanmadım ya. Scorp vardı, onu da kullanmadım. Yani bildiğiniz insanlara videolu tweet yükleteceklerdi. Ancak bunu doğru şekilde nasıl yapacaklarını bilmiyorlardı. O dönemde ilk testleri atlatılmış ve ufak bir lansman planlanmış olan Vine adındaki bu uygulamayı çok beğendiler. Ve sonrasında Twitter yetkilileri video sorununu çözmesi için Vine'ı satın alma kararı aldı. O dönemde 3 kurucu ortağı $30 milyon ödediler.
Ve bu inanılmaz iyi bir teklifti. Çünkü Vine daha kendini kanıtlamış bir platform bile değildi. Sonrasında 3 ortağın altına bir ekip daha atadılar ve birlikte uygulamayı geliştirmeye devam ettiler. En sonunda tarihler 24 Ocak 2013'ü gösterdiğinde Vine sert bir şekilde çıkışını yaptı. CEO olarak Colin Kroll başa getirilmişti. Öncelikle App Store üzerinde çıkartılan Vine yalnızca bir ay içerisinde Instagram ve Facebook'u listede sollayarak ilk sıraya yerleşti. Oha Ve lan. o ay 13 milyon kullanıcıya sahip oldular. Hızlıca Bir Android ayda. bölümü açıldı ve yaklaşık 2 ayda 40 milyon kullanıcıya ulaşıldı. Herkes bu uygulamayı konuşuyordu. İnsanlar 6 saniyelik kısa videoları deliler gibi tüketiyor ve doymuyordu. Böylece platform yeni ünlü insanlar yaratmaya başladı. Paul kardeşler, Amanda Cerny, Nash Grier, Zack King, King Bah ve Shawn Mendes gibi bilindik ünlülerin hepsi Vine üzerinde paylaştığı videolarla ünlü oldular. Kısaca Vine o dönemin influencer fabrikasıydı. Ünlü olmak istiyorsanız ve kendinize güveniyorsanız Vine'a girin ve 6 saniyelik içerikler üretmeye başlayın. Türk internetindeki bilinen isimlerin de neredeyse tamamını burası çıkarttı. Vine için her şey ilk zamanlarda bu şekilde tıkırında giderken ve platform insanları ünlü etmeye başlamışken bir sorun yaşandı. Büyüyen influencerlar uygulamada reklam olmadığı için reklam gelirleri kazanamıyorlardı. Ayrıca 2013 civarlarında pazarlama sektörü de pek internetten yana değildi. O yüzden bu insanlar için bu işi yaparken bir gelir elde etmek çok zor oluyordu. Bu kadar büyük bir platformsa neden reklam yok sorusunun cevabıysa Twitter'ın ilk satın alımında gizliydi. Twitter'a video içeriklerinin getirilmesine yardımcı olan TweetVid, Posterous ve MobiPicture gibi çok sayıda üçüncü taraf platform var. Can İpek gerçek mi lan dediğin? Vine'ın CEO'su aşırı dozdan öldü. Harbi mi lan? Twitter'ın amacı sonunda onları geçersiz kılmak ve kendi video destekli tweetlerini etkinleştirmekti. Vine'ı satın alırken de aynı hedef doğrultusunda ilerlemişlerdi. Vine'ın büyük bir sosyal medya olabileceğinin farkında değillerdi. Sadece video eklentisi yapması ve içerdiği video düzenleme özelliklerini Twitter'a getirmesi için satın almışlardı. Onu basit yan markalarından biri olarak görüyorlardı. Bu yüzden de uygulamaya yeterince önem göstermediler. Hatta o dönemki Twitter'ın CEO'su Dick Costolo, Vine üzerinden kar elde etme planlarının olmadığını açıkladı. Bu da direkt olarak influencerların para kazanamayacağı anlamına geliyordu. Ancak Twitter, Ekim 2015'te politika değiştirmeye karar verdi. Şirket artık yüksek kar amacı gidiyordu ve bu sebeple 300'den fazla çalışanını işten çıkardı. O dönemde Vine'ın CEO'su olan Colin ve Rus Yusupov tek bir 300 kişi gecede ne aynı yapıyordu kadere ki? mahkum edildi. Sonrasında Vine'a her 2 ayda bir yeni bir CEO atamaya başladılar. Her gelen CEO kendi tarzında yeni bir şeyler denedi ve bu durum şirket içerisindeki düzeni toparlanmayacak bir şekilde bozdu. Geliştirici ekibinin kemik kadrosu yavaş yavaş istifa etmeye başlamıştı. Batışa götüren son darbeyi Vine influencerları vurdu. 2016 Logan yılında Paul. mali açıdan eksiye giden Twitter'ın kapısını globaldeki 50 büyük influencer çaldı. Vine marka değerini kendilerinin oluşturduğunu fakat bundan hiçbir şekilde kazanç elde edemediklerini söyleyen influencerlar kendilerine çektikleri her Vine için $100.000 ödenmesini talep ettiler. Eğer Twitter bu parayı ödemezse farklı platformlara geçeceklerini bildirdiler. Twitter o dönemde mali açıdan zor durumda olduğu Her Vine için $100.000 amına koyayım. Bunlar siktir yemek istemiş oğlum. için bu ödemeyi yapmayacağını bildirdi. Ve bu cevabı alan influencerlar Vine dışındaki platformlara dağıldılar. İpin ucu çoktan kopmuştu. Twitter 20 Ocak 2017 senesinde Vine'daki tüm videoları arşivleyeceğini ve Vine'a son vereceğini açıkladı. Türk yabancı fark etmeksizin tüm dünya Vine'cıları çeşitli platformlarda iş yapmaya devam ettiler. Ve Vine aslında bu şekilde son buldu. Ama bilmenizi istediğim son bir detay daha var. Colin'in Vine'daki işine son verilmesinin ardından Hoffman da Vine'dan ayrılıp yeni uygulamalar geliştirmeye devam etti. Sonrasında adını pek duyuramadı. Colin ve Yusupov birlikte çalışmaya devam ettiler. Fakat Colin 16 Aralık 2018 akşamında Manhattan'daki evinde ağır uyuşturucu kullanımından dolayı ölü bulundu. Vefatından sonra diğer ortaklar için hiçbir şey yolunda gitmedi. Hayatlarına normal insanlar olarak devam ediyorlar. İyi videoydu, yemekle gitti. Adam vuruşu çıkmış gitmiş. Bir sert tıkadım chat. Elimi yüzümü yıkayayım. 1 dakikaya geliyorum. Eyvallah, eyvallah. Zahit bizi tan eyleme hay hay hay.